Bu Konya burun kebabının gerdan kısmı. Böyle alınıyor. Böyle servis ediliyor. Gerdan böyle ayrılıyor. Bu döküntü en kıymetlisi. Tüm parçaların dökülen etler, biraz döküntüye taktık ama yani kuzunun her bölümünden parçalanmış olan dökülen etlerin kazan dibinde birikmiş hali. Muhteşem lezzet. Yedin, tattın. Bunun etinden hop ayrılabiliyor bu şekilde. Kuşbaşı şeklinde böyle hazırlıyoruz. Yeşil biber doğruyoruz. Soğan kesinlikle koymuyoruz. Kuşbaşıya soğan girdiği zaman etin lezzetinde ciddi bir kayıp oluyor. Etli ekmeğin özelliği hamurunun dinlenmiş olması ve kesinlikle merdane ile değil elle açılmış olması. Daha sonra kıymanın iri çekilmiş olması ve tek seferde çekilmiş olması gerekir. Etli ekmeğimizin kıymanın içerisine domates, yeşil biber, hissedilmeyecek miktarda da soğan koyuyoruz. Yedikten sonra herhangi bir hazımsızlık, ağır geldi, mideme çöktü olayı olmuyor. Tamam. Şimdi alıyorum. Bakayım. Peki. Değerli dostlar, bir etli ekmeğin kaliteli ve iyi olduğunu anlamak için şöyle elimize alıp silkelememiz lazım. Eğer kıyması dökülüyorsa o etli ekmek güzel olmamıştır. Tam etli ekmek diyemeyiz. Çünkü ya çok yağlıdır, kıyma üzerinde durmuyor ya da eti döşerken usta tam döşememiş. Yani basmamıştır. Dolayısıyla etli ekmek hem bu ince kıvamda olacak, altı, üstü, kenarda bu kıvamda pişmiş olacak. Ve
Şimdi komple biz çek şöyle. Çiçek bamyadan yapılan etin olduğu şifa deposu, lif deposu bamya çorbası. Sacaramızı keseceğiz. Sesi duyuyorsunuz. Bunun Ondan sonra böyle kapatıyoruz.